Efendim Türkiye'nin en yeni mobil oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Sizleri selamlıyorum. Yeni gelen arkadaşlara da yeni abonelerime de selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu arada şunu da videoda belirteyim. Benim abone sayısıyla para kazanmakta falan pek ilgim yok. Burası benim için bir günlük gibi oynadığım oyunları paylaşıp kendimi mutlu ediyorum diyebilirim yani. Zaman geçirmek gibi düşünebilirsin. Şimdi bugün masada çok güzel bir konumuz var. Almora Dark Ocean. Bu oyun 2014 yapımıdır. Vainglory'den biliyorum. Vainglory oynadığım dönemde de Almora Dark Ocean oynamışlığım var. Full oynamadım ama oynadım. Şimdi neden bu oyunu konuşuyoruz derseniz biliyorsunuz ki mobil dünyada o eski tadı veren çok oyunlar kalmadı. Yani Diablo havasını bulmak artık çok zor ama Almora bence bunu tek başına başaran tek efsane diyebilirim mobilde. Ya birkaç tane daha buna yakın oyunlar var. Fakat asıl bomba nedir? Gear Studio Almora Dark Ocean'ın ikincisini yapıyor. Steam'da sanıyorum ki satışta. Yine Türkçe dil desteği olacak diye biliyorum. Steam sürümünde de Türkçe dil desteği var diye biliyorum. Ama biz tabii ki de mobil versiyonuyla ilgileniyoruz. Bilgisayar sürümleri, PC versiyonları, PlayStation'lar falan bizi ilgilendirmiyor. Şimdi dedim ki ilk oyunun da bir bölümlük size anlatayım. Yani oynamak isteyenler olursa çünkü ikincisi gelecek. Mutlaka onun bölümlerini kanalıma atarım ben. Beni biliyorsunuz çünkü. Fakat şöyle bir şey var oyunda. Başlatalım önce bir. Sevgili dost sesi iyidir. Ayarları geç. Türkçe dil desteğimiz var ama bu oyunda premium kısmı var. Şimdi premium kısmı kendi bildiğimden anlatayım. 299 TL yazıyor ama burada en önemlisi reklamları kaldırıyorsunuz. Yani 10-15 dakikada bir bazen reklam çıkıyor galiba. Kaç dakikada bir çıkıyor bilmiyorum ama bu oyunu da baştan söyleyeyim çok uzun süreli oynamayacaksanız eğer ki bu premium ücretini vermeyin. Yani gerek yok. Sanıyorum ki ufak tefek envanter genişletmesi alırsınız daha hızlı kasabiliyorsunuz diye biliyorum. Bazı story ve map'ler kapalı. Yani premium almadan oralar açılmıyor. Ama şunu soruyorsan bana diyorsan ki ya kanka işte ben hiç para da vermesem bu itemleri oyunu oynayıp yani en yüksek seviye itemlere ulaşabilir miyim? Bu önceden evet cevabını verebilirdim. Şu an değişmediyse. Şimdi loot sistemi burada eşit diyebiliyorum ben Almora'da. Şöyle oyundaki en yüksek seviye yani Legendary dediğimiz sarı ekipmanlara canavarlardan düşüyor ve crafting sistemi var oyun içerisinde. Yani bir masa var. Masanın üzerinde üretim yapabiliyorsunuz ama bunu premium aldığınızda bu eşyaların düşme ihtimali sihirli bir şekilde %100 artmıyor. Yani kesinlikle böyleydi. Sonradan değiştirildi mi bunu araştırmadım. Buna da senin bakman gerekiyor ama onu oynayacaksan bak. Premium aldığında da bu eşyaların düşme ihtimali yükselmiyor. Aynı zamanda da en fazla envanter genişlemesi ve daha hızlı farm yaparsın diye biliyordum. Ama emek vererek şunu yapabiliyorsun. Premium olmayan bir oyuncu olarak senin en büyük düşmanın zaten envanter olanı olacak. Yani oralar çabuk dolacak. Onun dışında iyi itemleri toplarken şöyle yapabilirsin. Bazı şeyler var. Crafting sistemine bağlı. Ne diyorlardı onlara? Şöyle diyebilirsin sevgili dostum. Eee ya formül diyeyim. O formülleri zindanlardan falan toplayıp üretebiliyorsun. Yani onların içerisinde sarı ekipmanlar da oluyor. Bunun da sana garantisini verebilirim. İstersen bir başlayalım. Ne diyorsun bilmiyorum. Tabii senin de fikirlerini almak isterim. Ama ben bunda çok uzun süre kalmayalım diyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Yani bu tarz eski oyunlar istiyorsanız Türkçe dil desteğine sahip ama oyunları ben sizler için bulayım. Arada haftada bir tane de böyle eski oyunlara değinelim. İstersen geriye dönüp bakarız. Hangisi çok izlenmiş, hangisi rekabet görmüş. Onu da serisini yapabiliriz. Ama Türkçe dil desteğine sahip olanları bulalım. Yani kafamda aslında eski oynadığım oyunlardan da liste var ama ben liste videosu atmadığım için böyle haftada bir de bunu atabiliriz. Hani yeni mobil oyun bulamadığımız zamanlarda yeni oyun diyelim. Oyun içerisinde tekrar ayarlara seninle birlikte bakarız. Şimdi burada diyor ki basitleştirilmiş. Hiçbir şey götürmüyormuş bak öldüğünüzde. Burada ne götürüyormuş? Ölüm altın ve deneyimi %10'unu götürür diyor ölürseniz. Geriye kalan kurallar standartmış. Böyle başlarsanız paralı asker görev süresi %50. Yanınızda gezdirebileceğiniz paralı askerler oluyor. Bunları görevlerden de alabiliyorsunuz. Başka ne veriyor? Tüccarlardan alınan fiyatlar eksi %20 düşüyor. Canavarlardan eksi %20 güç ve can düşüyor. Canavarların zehir ve ateşe karşı direnci %30. Şimdi istersen basitleştirilmişle değil de şeyle başlayalım. Normalle. Ödüllerden de buradan görebiliyorsun verdiğini. Normal oyun modu için hazır olacaksın. Bak burada ödül de alabiliyorsun. 3 seviye puanı falan veriyormuş. Normalden başlarsan. Yeni oyun diyelim seninle birlikte. Tabii ki de buradan reklamsız dediğiniz zaman yine 299 TL'yi kaldırabiliyorsunuz ama biz reklamla devam edelim sevgili dostlar oradan.
Fark etmez. Biz bir seferlik atacağımız için reklam da çıkarsa edit programına atarız orayı kesmek için. Yine her tarafını kesip biçmeyiz. Buraları geçelim. Buralar tanıtım. Şimdi sevgili dostlar şuradan sağ üstteki ikona bastığınız zaman bakın burada neyi görebiliyoruz? Herhangi bir puanımız var mı diye bakalım. Yok. Sağda görebiliyorsun 0. Kazanılacak seviye puanımız 0. Onun dışında şurada soru işareti var. Oyunda oyun kumandası desteği de varmış ama bizde bir kumanda olmadığı için onu size gösteremiyorum. Burada ise yeteneklerimizin şeyini görebiliyoruz. Burada yerden hiçbir şey düşmediği için göremiyoruz. Burada canavarlar var. Şunlar neymiş? Tamam, bunlar yetenekler. Buradan puanlarımızı görebiliyoruz. Burası envanter kısmımız. Premium'la bu genişletilebilir diyebiliyorum. Herhangi bir ekran titreşimi falan dost göremedim. Öyle bir şeyi kapatma. Sen görebiliyor musun bilmiyorum. Ben göremedim yani. Şöyle bir daha bakayım. Oyunu kaydet. Duraklat dediğimiz zaman devam et. Yo, burada herhangi bir şey var mı öyle? Ya sallantı falan yok değil mi? Ben göremedim yani öyle şeyler. Yok kanka, tamam. İstersen başlayalım. Bu 2014 çıkışlı bir mobil oyundur. Bunları kırabiliyorsunuz. İçerisinde böyle godlar falan düşebiliyor. Size lazım olacak. Yani çok fazla öyle grafiksel detaylar bekleyemezsiniz. Çünkü zaten kendisi 2014 çıkışlı bir mobil oyun dost. Yani onu unutma. Buradan aldığımız eşyaları görebiliyorsun işte. Şu an envanterimize bak, üzerimizde takılı çubuk. Buradan da dizdiğimiz eşyaları görebiliyoruz. Onunla ilgili haberin olsun. Çok fazla uzun oynamayacağım. Burada görevler var. Görevlerden bahsetmiş. Türkçe dil desteği zaten her tarafı Türkçe. Yazılar falan da Türkçe. Ama gerçekten güzel bir mobil oyundur. Eski olmasına bakma. Buradan bir tane pot aldık. Yerin altında zindanlar falan oluyor. Onun da bilgisini vereyim. Bak, bir tane bot aldık. Onu istersen seninle birlikte giyelim mi? Giy de hemen, bak burada otomatik hareket hızımızı %50 arttırıyormuş. Bence çok güzel bir mobil oyun. Zaman geçirmek için de şu anlık oynayabilirsin ama ikincisi gelecek. Bence birincisini birazcık oynayıp şey yapabilirsin ya. Nedir onun ismi? Fikir sahibi olabilirsin yani. İkincisi de geleceği için. Bak, burada böcekler var. Bunları keselim. Ya böyle yapabiliriz. İstiyorsan tabii haftada bir de eski oyunları seninle birlikte değerlendiririz. Bu şekilde oynarız. Ben bunların çoğunu oynadım dost. Bak, bunlar öz veriyor. Savaş özü ve savunma özü aldım. Bunları da görebiliyorsun dost. Üzerine otomatik takılıyordu. Şuradan gördüğün zaman bak. Şurada bir yerde olacak ya. Bak, burada deri çizmeleri göstermiş. Burada küçük böcekleri göstermiş. Kesiyoruz ya. Nerede o özleri sana göstereyim. Burada bir yerde olması lazım ya. Şurada bak, üzerimizde takılı olması lazım. Bak, bunlar premium'a bağlı. Çoğu. Bakalım, devam edelim. Dediğim gibi çok uzun süreli oynamayacaksan şey yapma. O premium'u alma. Çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum ya, 300 TL. Bir aylık galiba ama bilemedim. Ama eğlendirir bu oyun sizi. Ya bu tarz RPG'leri seviyorsanız tabii. Onun dışında eğlendirmez. Buradan yine potlarımız var. Sol yukarıda görebiliyorsunuz zaten. Sol tarafa doğru bak, potlara basabiliyoruz. Burada yeni böcekler var. Birkaç görev yapalım. Ana merkeze inelim. Onun dışında ne diyor? Ha, gideceğimiz yerleri gösteriyor. Biz bu tarafa gideceğiz dost. Aa bak, bunlarla da madencilik yapabiliyorsun. Kazıma işlemleri yapabiliyoruz dost. Bak, şu an geldik, göstereceğim onu da sana. Botları alalım. Ya zamanda tabii bunlar hep oynadığımız oyunlar, yani Vanguard oynadığımız dönemde. Kazıyorsunuz, bunlardan da materyaller düşebiliyor. Ona benzer düşüyor. Bak, demir cevheri düştü. Bunları craft yaparken kullanıyorsunuz dost. Yani 2014 çıkışlı bir mobil oyun olmasına rağmen bence ya potansiyeli var. Ayrıca Türkçe zaten. İkincisini beklediğimiz için hani sizler de belki hiç bilmeyenler varsa, Almora Dark Ocean oynamadıysanız görmeleri adına böyle bir şey yaptık. Burası da depo oluyor sevgili dostum. Buradaki eşyalarınızı depoya aktarabiliyorsunuz. Ama şu an için çok da fazla bir şey aktarmamıza bence gerek yok. Ana merkeze doğru gidiyoruz. Bak, burada bir tane daha çubuk geldi. Bak, burayı da kazabiliyoruz yine. Biri yerin altına inebiliyorsunuz. Yerin altında da zindanlar oluyor. Onları da gösterir miyim sana? Bakarız dost, yani duruma göre. Bak, bunlar teleport noktası. Burayı açtığın zaman artık ana merkez var. Kule gibi. Kule gibi gitmişim. Böyle adacık var. O adacıkta da teleport noktaları oluyor. Bu şekilde bak, bir tane anahtar aldım. Bunlarla kutuları açabiliyorsun.
Burası görev kanka bunlar. Görevciler var. Ana merkeze geldik galiba. Burası neymiş? Bak buradan paralı asker alabiliyorsun. Yanında geziyor dost. Kabul ettiğin zaman o seni de bir takip ediyor. Ne kadar süre takip ettiğini hatırlamıyorum. Şu anda burada bir tane not var. Bunu alalım. Şunları kıralım. Gold verir büyük bir ihtimalle. Altınlar çok lazım oluyor çünkü bu oyunda. Paralı askerimizi de aldığımıza göre gidebiliriz dost. Ya çok eğlenceli bir oyun. Tabii fikirlerini bana belirt dost. Bir şeyler yapalım. Burası craft merkezi olması lazım. Evet. Buradan üretim yapabiliyorum. Mesela bununla iksir yapabileceksin büyük bir ihtimalle. Bir basalım bir savaş özünü verdiğin zaman. Ha savaş özü yapmış bak bize. Savaş özü ne veriyormuş? %30 hasarı tetikliyormuş bak mesela. Onu da şöyle. Ha bunlar görev biliyorum. Bunlar görevlerden bahsediyorsun. Burada ne vereceğim? Yeşil soru işareti görevlerin nerede tamamlanacağını işaretliyormuş. Bak gösteriyor zaten. O şeyi sana göstereceğim ben. Bak premiumumuz kapalı onu göremiyoruz da. Bak savaş özü burada bak. Görüyor musun? Hemen üzerimize taktı. Her vuruşta %30 hasar tetikliyor bro. Ha, şimdiye kadar da reklam çıkmadı bak. Premium almadık. Biz. Aldık mı premium? Yok. 10 dakikada bir reklam seni rahatsız etmeyecekse biraz oyna yani. Ne kaybedersin? Ya bir şey kaybeder misin dost? Türkçe dil desteğine sahip muazzam bir oyun. Ya en azından zaman geçir abi yani. Beklediğin oyunlar vardır. Kesinlikle bu oyun kötü değil. Kimse kötü diyemez. Oo. Savaş özüyle bence birazcık hasarımız arttı dost. Okey gidebiliriz. Okey şunları da kıralım. Yine goldlarımızı alalım. Ana merkezi de sana göstereyim. Orada bitireceğiz zaten. Çok uzun yapmaya gerek yok yani. Devamını oynar mıyız? Ya gelen ilgiye bağlı dost. Ben ikincisini bekliyorum. Açık konuşayım yani. Bunun Almero Darkos'un ikincisi gelecek. Onu bekliyoruz. Bak seviye atladık. Şimdi sana yetenek puanlarını da göstereceğim. Yetenek puanları da verebileceğiz şimdi. Bununla konuşmaya gerek yok. Bu sizi bir yere götürmeyecek. Çünkü para istiyor. Para vermeyin buna. Gerek yok. Burada teleport noktası var yine. Açtık. Ee, Şimdi bro. Şuradan savaş sözlerimizi görebiliyoruz. Onu geç. Şeyleri sana gösterecektim ben. Ha şurada. Bir dakika dur. Şey geldi. Böcekler geldi. Onları keselim. Evet tamam dur. Şimdi brocum bak bunlar skill'lerimiz. Burada ne verdiğini görebiliyoruz. Bu ne veriyormuş? Oyuncunun hasar puanı %150'sini veriyormuş. Güçlü vuruş. Bu ne? %10 karakteri iyileştiriyor. Şunu açalım bence bir tık. Tamam buraya tıklattık. Yeteneğimizi aldık. Pasifler de var ama pasifler şu an kapalıdır. Evet diyecektim. Şuradan da bak puanlarımız 3 tane var. Ne verebiliyor? Şuradan bakalım. Yakın dövüş hasarını ve kritik vuruşunu arttırıyormuş. Bir tane buna tıklatalım. Okey diyelim. Başka ne? Canımızı mı arttırıyor? Bir tane sağlık alabiliriz. Savunma var. Direncimizi arttırıyor. Bir tane daha hasar alabiliriz. Bir tane de sağlık almıştık. Yeterli şu anlık. Yani bayağı bir ilerleyen zamanlarda güzelleşiyor diyebilirim bu oyun. Bakalım biraz daha hasarımız bak. 50 kritik vurdu hemen orada. Puanları verdikten sonra fark ettiysen. Arada bir bunları da yapıyor. Skill'leri şu an otomatik basıyordur dost. Çünkü ben basamıyorum. Kritik vuruşlarda vuruyor ya otomatik basıyor büyük bir ihtimalle. Kürek de var. Kazma işlemleri de yapabiliyorsunuz. O da burada. Onu da göstereceğim şimdi size. İşte bak burada. Bunlardan da yine bir şeyler çıkabiliyor. Maden gibi. Ama çok eğlenceli bir mobil oyundu yani zamanına göre baktığımız zaman. Bak kutu. Kutumuzu açtık. Almora jetonu düştü. Onlarla da alışveriş yapabiliyorsunuz. Şurası da ana merkez olması lazım ilerisi. Evet burası da ana merkez dost. Bak burası da ana merkez. Mesela yeşil soru işareti var. Bak sağa doğru bakarsan şurada da bak teleportlar var. Buradan bastığın zaman artık istediğin bir tarafa ışınlanabiliyorsun. Onun dışında bak yeşil soru işaretimiz var. Gel.
Burada mı? Evet. Görev varmış burada dostum. Yeni görev aldık görevimizi. Tamam görevimizi aldık. Şimdi çıkabiliriz. O yeşil soru işareti gitti. Şurada da bir tane görev varmış. Bak burada da ünlem işareti var. Ha, bunları satabiliyorsun buradan. Yerine bir şeyler alabiliyorsun. Burada ticaret merkezi de var. Bak lavra embiyosu diyor. Bize şeylerden getir diyor. Onlar böceklerden falan düşüyordu dost. Şurada ileride bak zindan var. Kaç dakika oldu? 15 dakika. Gel sana zindanı da göstereyim. Zindan şurada ileride olması lazım. Ben bilirsem öyleydi. Oynadığımda böyleydi yani. Aa bak 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 aşağıda. Aşağıya gösteriyor ya. Gel zindana da seni sokayım. Orayı da bir görmüş ol dost. Ee, Şuradan şeyler alabiliyoruz ama kazma falan gerek yok. Bak buranın aşağısı yeraltı bölgesi. Ben bilirsem burası zindan olarak geçiyor ama farklı yerler de var diye biliyordum. Bunlar kırılmıyor. Bak böcekler var. Bunlar da Adem'inki lavra istiyordu ya. Sanırım görevin bir tanesi buradan tamamlanıyordu. Emin değilim yine. Kur'an içerisinde kutular oluyor anahtarla açılan. Öyleydi yani. Çok oldu ben oynamayalı. Dost bunlar yani bizim zamanında oynadığımız mobil oyunlar işte bunlar. Ya tabii 2014'lü yıllarda mobil oyun videosu çekmek yani çok zor bro yani. Telefon bulursun da yani şey bulabileceğin cihazlar bulamazsın. Kayıt alabileceğin. Ya şimdi her şey var. Her imkan var. Bak kaç dakikadır 15 dakikadır oynuyoruz. Hiç reklam çıkmadı bak. Ya reklam çıkar mı bilemiyorum. Çıkabilir ama önemli değil yani. 10 dakikada 15 dakikada bir çıkan reklamdan ne olacak dost? Gold aldık buralardan. Bu tarafta bir şey var mı diye bakalım. Şurada. İçeride yine tahta kutu var. Başka bir şey yok dost. Şu tarafa bir bakalım. Ya kesinlikle oynamalısın dost bu oyunu. İkincisini hep beraber full oynayacağız zaten ikincisini. Onu söyleyeyim. Aha bak ekipman düştü. Pantolon düştü bir tane gördün mü? Mavi. Ama craft sistemi de var şimdi oyunda. Onu sana şu an gösteremem ya. Çok malzeme yoktur elimizde craft yapamayız. Daha demin bir tane öz yaptık. Onu gördün öyle savaş özleri falan da yapılabiliyor. Bunları kıralım. Goldlarımızı falan alalım. Fazla da durmaya gerek yok dost. Bak burada. Anahtar yok. Gümüş anahtara ihtiyacım var diyor. Şu an anahtar bizde yok. Bunun anahtarı düşüyor muydu hatırlamıyorum ya. Bunun yerden düşüyor muydu? Premium anahtarlarla mı açılıyordu? Onu şu an hatırlamıyorum. Bak şurada bir anahtar düşüyor. Bununla kutu açabiliyorduk. Gümüş anahtar. Ha bu açıyordu bu açıyordu. Doğru galiba bu açıyordu burayı. Deneyelim. Gümüş anahtarı aldık ama yine de açmadı. Çıkabiliriz. Burada bir tane de kutu oluyordu ama onu şu anlık es geçelim dost. Yani buradan ileriye doğru gidersek bak mesela yeşil yer gösteriyor sağda yine. Görev var demektir. Solda bir tane ünlem işareti var. Orada bir tane görev var. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Bence mükemmel bir oyun. İkincisi gelince de oynarız. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki mobil oyunlarda görüşmek üzere. Yorumlarda belirt. Eski Türkçe dil desteğine sahip oyunları da haftada bir kez oynayalım mı? Oynamayalım mı? Hoşça kal dost. Görüşmek üzere.